Can Bulat'la birlikteyiz. Bugün Arzu Hanım yok. İşleri nedeniyle İpek Can Bulat çarpıcı yorumlarıyla bizimle beraber. İpek Can Bulat, ünlü astrolog. İpek, hoş geldin yayınıma. Merhabalar, hoş buldum. Ah, tamam, şimdi gördüm. 7 saniye olmuş. Ya bir baktım yukarıda ön izleme yazıyor. Acaba girmedik mi yayına dedim. Öncelikle Bilal abicim, seni çok özlüyorum. Haftanın 2-3 günü yayın yapıyorduk eskiden. Bugün Arzu biraz rahatsız, dolayı Arzu'nun yerine arkadaşlar ben buradayım. Normalde biliyorsunuz Salı ve Cuma günü sizlerle birlikteyim. Ama bugün de Bilal abiyi kırmadım. Bir de bir sıcak hava, bir sıcak, Allah'ım mahvoldum. Neyse, konularımız harika, fıkır fıkır. Çok güzel konularımız var. Gerçekten güzel bir slogan koymuş Bilal abi böyle şeyin başına. Diyor ki magazin yıkılıyor diyor. Yani yıkılıyor. Hakikaten seninle yıkılıyor magazin. Evet, Afra ile Mert'e de konuşacağız. Merak etmeyin, yazmışsınız. Bu arada moderatörler merhabalar. Gülşah'cığım, canım Gülşah'ım merhaba. Tuz memleketinden o da. Teşekkür ederiz, sağ ol. Nur Hayat, hepiniz hoş geldiniz. Bizler de buradayız. Yaklaşık 1 saat sürecek olan programımız bayağı böyle biraz güzel olacak. Güzel olacak. İzmir'de hava 50 derece diyor Caner, moderatörümüz Caner. Caner'i gördüm. Caner'im benim, nasılsın, iyi misin Caner? Caner'cim çıkma dışarıya. İzmir evet sıcakmış, ben de duydum bugün. Hem de nem varmış 13 derecede. Bonjour. Lydia. Servin işi sağlama da merhaba, moderatör arkadaşımız. Evet, Banu da burada, Banu Kavaş da burada, ona da merhaba. Ve Lydia, merhaba Lydia, bonjour. Lydia burada, çok sevindim. Bir yayına yetişemediğini söylüyor Lydia ama bugün geldi. Peki, konuşacağımız çok konu var. Mert Ramazan Demir bir sildi, pir sildi. 24 tane post birden sildi. Ortalık karıştı. Silme sebebini İpek Can Bulat'a soracağım. Müthiş bir iddia var. O iddia doğru mu değil mi? İpek Can Bulat cevaplandıracak. Gülseren, teşekkür ederiz. Serenay Sarıkaya'nın doğum günüydü arkadaşlar. 1 Temmuz dün. Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü kutlayalım. Ve Mert Demir, 3 yıldır birlikte olduğu erkek, sevgili Mert Demir çok şık bir şekilde kutladı doğum gününü. Gördün mü o fotoğrafı? Görmez miyim? Gördüm, bayıldım. Bütün gerçekten magazini onunla yıkıldığını gördüm. Görmez miyim? Gördüm, çok güzeldi. Çok samimi bir kutlamaydı değil mi? Çok güzeldi vallahi, çok samimiydi. Keşke ben de gitseydim, davet etseydi de. Keşke ben de gitseydim diyor. Yani bunu sen yapabilirdin aslında aramızı. Anladın mı? Ben gidebilirdim doğum gününe, kutlamaya. Çok da mutlu olurdu bence. Hediyemle giderdim, güzel bir hediyeyle. Canım benim, 26 Aralık Mert Demir'in doğum günü, doğduğu gün. Burcu nedir 26 Aralık Mert Demir? 26 Aralık Yay burcu. Yay burcu. Yay burcu. Oğlak burcu. İyice bugün hiç iyi değilim sıcaktan. 26 Aralık Oğlak burcudur. Dolayısıyla inatçı bir karaktere sahiptir. Toprak grubudur. Hele ki şu anda dün gelen retroyla inanılmaz etkilendiler. Ah, nasıl kafaları karışık, nasıl kafaları karışık, işsel anlamda değişiklikler, aşksal anlamda eskiye rağbet, bu eskilerin araması, kafalarındaki bu karışıklıklar oğlakları mahvetti. Oğlak aslında üretken, ne bileyim, bu sene de onların yılı aslında. İnatçılıklarına bakma, kalpleri bir o kadar da iyidir, merhametlidir, affedicidir. Hanımları çok iyi ev hanımıdır, el hünerilerinde iyi, becerili. Erkekleri de iş hayatlarında muvaffaktır. Ama oğlaklarda eksi bir durum söz konusu. Oğlak hayatından aklımı çok zor alır ya. Biraz kincidir, biliyor musun? Benim kız da Oğlak burcu. O da kinci. Ben diyorum ki kızım öyle yapma. Bak, bana en büyük kötülükleri yapanları ben affediyorum. Yapma. O sen olabilirsin anne diyor. Bu Z kuşağını anlamıyorum. Bir değişik bir kuşak. Ben kararımı verdim, hayatımdan attım diyor. Ben öyle değilim işte. Benim yapım öyle değil ama Oğlak'ta bir özellik var Bilal abi. Pardon, Mert Demir Oğlak burcu 26 Aralık.
Mert Demir'in bu söylediğin özellikleri partnerine, sevgilisine, Serenay Sarıkaya'ya iyi mi yoksa kötü mü etki eder? Onun ruh haline, onun hayata bakışına, olumsuz bir sürü şey söyledin. Ben, Olumsuz yönde ben sıkılırım böyle erkekten, yani kadın olsam. nasıl sıkılırsın mesela? Niçin sıkılırsın? Neden? Söylediklerin güzel değildi ki, mesela senin kızının sana yaptıkları. Bir daha söyle, ne yapıyordu kızın? Evet, Defne çok enteresan bir çocuk. Ben diyorum ki Defneciğim, diyorum, daha diyorum yeni bana dedin ki ben arkadaşımı buldum, çok seviyorum. Benim arkadaşım Elvin. Yok işte öbür arkadaşım da var. Bir bakıyorum Defne 15 gün sonra bunlarla konuşmuyor. Ama Defne neden böyle yapıyorsun? Denedim. Neyi denedin Defne? Arkadaşlığı denedim. Bana göre olmadığını anladım. Hayatımdan attım. Bir daha komple atıyor. Her yerden blokluyor. Hayatımda Oo, Bilal abi, ben oo. böyle değilim, biliyor musun? Karakterimiz çok farklı. Dünyanın en büyük kötülüğünü yap bana. Bilmiyorum, belki de aptal diyecekler bana ama ben yine insanları affediyorum. Sen Çünkü iyi, zaten affetmek Allah'a mahsus Defne bir de, olay. Defne de iyi bir insan, senin kızın ya. Ama işte Yani bu çocuğum tabii ki, ama ikisinde, karakterlerimiz farklı. Defne'nin karakteri bu. Defne evet. insanları affetmiyor. Atıyor Defne'ye hayatı. nereden geldik biz şimdi? Bir dakika, Defne'ye nereden geldik? Serenay Sarıkaya'nın aşkını konuşacağız. Mert'ten Serenay dolayı geldik. Mert'ten dolayı Oğlak burcundan dolayı geldik. 3 yılı geçti ilişkileri. Biliyorsun, ünlüler dünyasında ilişkiler bu kadar uzun sürmez. Var süren de nadir. E, Yani belli bir cicim döneminden sonra biraz takılırlar, sonra ayrılırlar. Hele aynı dizide oynayıp da sevgili oldularsa dizi bitince ilişki de biter çoğunlukla. Mert Demir de Serenay Sarıkaya bir şarkıda birlikte, şarkıda back vokal oldu Serenay Sarıkaya. Ateşe Düştüğüm şarkısı, bundan 3 sene evvel stüdyoda back vokalliğini yaptı. Şarkı tuttu filan, hani şarkılık mıydı ilişkileri diye konuşurken abi baktık devam ediyor. PR dedik. Bunlar reklam aşkı dedik, hatırla. Hatta Bilmiyorum, hatırlamam. Geçen seneki konumuz bu. evet, Reklam aşkı dedik. Evet, doğru, öyle söyledik. 3 sene, Mümkün değil, olamaz dedik. evet, reklam aşkı denildi, dalga geçildi. Ondan sonra yakıştırmalar yapıldı, fakat sapasağlam devam ediyorlar ya. Yani bunu neye bağlıyorsun? Burada kadın mı ilişkiyi Burada tutkal gibi tutuyor, yapıştırıyor, yoksa Mert Demir'den mi kaynaklanıyor? Nedir sence bu? Serenay'dan kaynaklı. Serenay çok inatçı. Bir şeyi tuttuğu zaman bırakmak istemeyen bir karaktere sahip. Ve Mert'i de yola getiren, bak şimdi Mert'in de karakteristik özellikleri farklıydı. Onu yola getirdi, onu bir çizgiye soktu. Bir de ben bir şey fark ettim. Serenay'la beraber olduktan sonra Mert'te bir yükseliş oldu. Yani Mert daha çok böyle zaten tanınıyordu. Serenay'la birlikte tabii ki reklamın da iyisi kötüsü olmaz ama bir reklam vesilesi de oldu burada. Ama sonuç itibarıyla patladı. Ve bence bunlar mutlular. Biz reklam dedik, yanıldık. Reklam falan da değil. Serenay da onunla çok mutlular. Allah da mutluluklarını daim etsin inşallah. İnşallah daha güzel haberlerini alırız. Öyle söyleyeyim. Peki bir de şöyle sorayım sana. Bir kadın çevresinde pervane olan pek çok varlıklı, kariyerli erkek varken nasıl bir şey olur da hangi durumda bir ilişkiden çıkmaz, bir erkekten gitmez? Bir kadın çok ünlü, Aşk, çok meşhur, çok seviliyor ve çevresinde pervane erkekler, kariyerli erkekler, nasıl olur da 3 sene, 4 sene işte, ve aşık Serenay Sarıkaya ve bunu sağlayan Mert Demir, birçoğunun yani pek ciddiye almadığı bir ilişki nasıl sapasağlam beton gibi. çünkü Mert Ramazan Demir'le aralarında son Mert derece bir Demir'le, saygı var. Mert Demir'le, Ramazan değil. Bak, Evet, Afra geldi aklıma yine. Afra olacak bu kadar ya. evet. Dedim ya Afra gibi olacağım diye diyete başladım. Besinsiz kaldım. Kafam yine Afra'ya gitti. Yine Estağfurullah. Mert Ramazan Demir'lere gitti. Görüyor musun kafam? Yine Estağfurullah. oralarda. Özür diliyorum bu arada hepinizden. Onu da konuşacağız. Onunla ilgili de değişik şeyler Tabii. anlatacağım. Peki sabırlı olun, yazmayın şimdi.
Biliyorsunuz her yayında mutlaka konuşuyorum. Konuşmayacağım diyorum, yine konuşuyorum. Yapamıyorum, elimde değil. İkisini de çok seviyorum. Evet. Şimdi Serenay bir marka. Ben Serenay'ı çok beğeniyorum. Hep de bunu size söylerim, biliyorsunuz. Benim için çok özel, benim için çok yetenekli, çok başka, çok farklı, çok Avrupa'yı bir kız. Ama Mert'e gelince ikisinin ilişkilerinin oturmasının asıl sebebi aralarındaki saygı ilişkisi. Vallahi ben yakıştırıyorum. Kim ne derse desin, ben yakıştırıyorum. Ama bu ilişkiyi ayakta tutabilmek Serenay'ın işi. Demek ki ruhunu okşadı. Aşık oldu Serenay. Serenay gerçekten bu çocuğa aşık, biliyor musunuz? Aşık olmasa bu kadar ilişki 3 seneden beri bu kadar gitmezdi. Bir noktada Serenay sinirlendiği zaman hemen noktayı koyabilen bir tip. Serenay öyle. Ama bunların ilişkilerinde bunları birbirine bağlayan, birbirine yapıştıran tutkal gibi bir enerji var. Bu enerji de aşk enerjisi. Birbirlerine aşık. Bu enerji Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nda niye yoktu ya? Bu tutkal enerji. Vardı. Benim nazara geldiler Bilal abi. Olmaz olur mu? Vardı. Vardı. Hem de kral bir aşk vardı. Love story. Bana Lidya yazıyor, Lidya. Diyor ki İpek Hanım diyor. Lidya Brezilya'da bu arada. Nerede? Lidya burada. Nasıl? Lidya nerede yaşıyor? Fransa'da. Burada değil, biliyorum, Fransa'da. Evet. Yazıyor bana. Diyor ki ya diyor İpek Hanım diyor öyle bir şey diyor olamaz diyor. Ben diyor bu ikisine diyor dünyada böyle bir aşk olamaz. Love story. Evet, gerçekten love story. Ama Bilal abi be, aşkların sonlarına baktığım zaman hep bir hüsran, hep bir mutsuzluk, hep bir ayrılık. Hep yine başa sarıyor. Hep başa sarıyor. Onun için benim artık aşka da inancım kalmadı. Ya onların dediği gibi. Kalmadı yani. Biraz sonra konuşacağız. Bu arada Serenay Sarıkaya 1 Temmuz Yengeç Burcu oluyor değil mi? Tabii. Yengeç. 22 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu oluyor. Evet, Yengeç Burcu evcimen, ailesine çok önem veren, çok anneci, biraz da kavgacı, aynı zamanda su grubu olduğu için genelde tatil yerlerini deniz kenarlarını sever. Yani bu yaz kış hiç fark etmez. Ya denizden çıkmıyor. Yerleri. Devamlı bikiniyle görüyoruz. Yani denizden çıkmıyor. Bikiniyle paylaşım yapıyor her gün. Çok yengeçler çok sever denizi. Ama çok kaprislidirler. Öyle bir kaprislidir ki yengeç. Yani onu idare etmek, onun hatalarını tolere etmek kadar zor bir şey yok. Ama Serenay bu ilişkiyi 3 sene götürdü ya, helal olsun. İnşallah çok fazla uzamadan amaçlarına ulaşırlar. Herkes mutlu olsun. Herkes yuvasını kursun, evlensin. Benim şu an tek temennim, tek duam, tek dileğim İrem Derici ile alakalı. O kızı çok seviyorum ve ona dua ediyorum evlensin diye. Bir anne olsun diyorum İrem. Peki İrem Derici'yi konuşuruz başka bir gün. Ben sana şimdi... Evet, şu anda konumuz yoktu ama şu an çok istediğim, en büyük enerjiyle evlenmesini istediğim ve çocuk sahibi yani olmasını istediğim tek kişi İrem Derici. Ona annelik çok değiştirecek çünkü. İrem Derici sen bu yaz düğünü var. Eğer son anda tepesi atmazsa bu yaz... Tabii canım. Gelgitleri var. Evet. Dostlar, beğen yaparsanız çok mutlu oluruz. Sizlerin beğen yapması bizim için çok önemli. Ve abone olarak bizleri izlerseniz seviniriz arkadaşlar. 400 takipçi var şu anda. Abone olursanız mutlu oluruz. Abone olmadan izleyen takipçiler için söylüyorum. Magazine ilgi duyuyorsanız, magazinle ilgili ilginç yorumlar, gerçek haberler duymak istiyorsanız bizi abone olarak izleyin arkadaşlar. Peki demin dedin ki retro başladı dün dedin. Bu retro kimlere fayda sağlayacak, kimlere zarar verecek? Söyler misin? Yani şimdi aslında gökyüzünün tam karışık olduğu bir dönem. O kadar enteresan ki hem Merkür Retrosu var hem Dolunay var. İkisi bir arada geldi. Kimleri mi etkileyecek? Boğaları etkileyecek. Olumlu yönde. Kimin? Parasal anlamda boğalar parasal anlamda hedeflerine ulaşacaklar. Para ona akacak. Yani onun çağırmasına gerek yok, istemesine gerek yok. Bir şekilde önüne gelecek. Allah tarafından çok bereketli kapıları açık olacak. Boğa zaten toprak grubudur. Üretmeyi de sever ama çalışmanın haricinde
muhteşem bir şeyle karşı karşıya gelecek. İkinci olarak aslanlarla alakalı tatil yolları. Fakat bu tatil yolları genelde Eylül'e kadar kapalı. Eylül'den sonra planladığı, gitmek istediği bir yurt dışı tatili olabilir. Aslanlarla alakalı. Yine Aslan. aslanların projeleri, hedefleri, reklamları, para kazanma yolları daha çok açılabilir. Tekliflere açıklık olabilir. Ama şimdi bundan çok olumsuz yönde etkilenecek olan varsa Koç. Yani iş hayatıyla ilgili sıkıntınız varsa işinizi değiştirmeye kalkmayın. Özelinizde, partnerinizle, sevgilinizle probleminiz varsa ayrılmalara kalkmayın. Yahut eski sevgiliden olmaz, gelse de yapamazsın. Eskiye rağbet olmaz, biter. Ex'ten derler ya, next olmaz diye. Eski erkek arkadaşınız, flörtünüz, eşiniz bu sizin hayatınıza girse de bir şey vermez. Zaten o orada noktalanmış. O vazifesini tamamlamış ve gitmiş. Yeni hayatınızda kim varsa o da belli bir vazifesini yapacak. Bu işler böyle ama gökyüzü karışık. Biraz tabii ki ülkemiz açısından güzel şeyler var. Bir maddi açıdan, ekonomik yönden bir iki tık ilerleyebiliriz. Güzel haberler alabiliriz. Ülkemizi yücelten, ülkemizin namını, zaten Türkiye başlı başına özel bir ülke ama namını duyduracak bir konu olacak. Ne olacak bilmiyorum. Bir nam olayı olacak ama olumlu yönde. Toprak hareketleri olabilir, erozyon olabilir, deprem olabilir, bizle alakalı olmayabilir. İnşallah bizim ülkemize de uğramaz, gelmez. Ama Merkür Retrosu'nda estetik ameliyat yapılmaz, iş değiştirilmez, partner değiştirilmez, hiçbir şey değiştirilmez. Kılığınızı, kıyafetinizi değiştirmeyin. Bekleyin ayın ta 26'sına kadar. 26 Temmuz, 28 Temmuz arası o gidecek. Gittikten sonra gökyüzü yumuşayacak. O zaman zaten gerekli olan bilgileri vereceğim ben. Tamam? Tamam. Bu kadar. Gel abicim. Yakışıklı güvenlik Altay. Yakışıklı güvenlik Altay. Benim Benim hiç hiç sevgilim olmadı diyor. O ne demek ya? Peki, Evet, konumuz. peki arkadaşlar. Usta oyuncu Kamuran İnselel'i kaybettik. Tedavi gördüğü Alanya Devlet Hastanesi'nde vefat etti. 88 yaşında. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusuydu. Mete İnselel vardı. Gençler hatırlamaz. O da çok sevilen, çok önemli bir oyuncuydu. Mete İnselel böyle bakışlarıyla kahkaha attırırdı, güldürürdü. İyi bir sinema ve tiyatro oyuncusuydu. O da rahmetli. Onun ablası Kamuran İnselel vefat etti. Bugün toprağa verildi. Allah rahmet eylesin. Merve Dizdar 3 aylık hamileymiş. Masumiyet Apartmanı Allah tamamını erdirsin. Evet, Masumiyet Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Cannes Film Festivali'nde de en iyi oyuncu ödülünü almıştı 2023'te Merve Dizdar. 2024'te evlenmişti. Cihan Ayger, iş adamı Cihan Ayger'le. 3 aylık hamileymiş. Sevindim. Mutlu olsunlar. Aile olsunlar. İnşallah, inşallah. Bu haberi dediğim gibi İrem'den de duymak istiyorum. İrem Derici'den de duymak istiyorsun. İrem Derici'nin şarkılarını mı beğeniyorsun yoksa karakterini, kendisini mi beğeniyorsun? Karakteri deli dolu. Ya biraz bana benzer özellikleri var. Deli dolu yani. Yani hayır çok benzetiyorum bak. Demet Akalın'ı da çok seviyorum. Demet'in de eski halleri bana. Ne oldu? Telefonun çalıyor senin. Özür diliyorum. Aradı. Unutmuşum telefonu kapatmayı. Evet. Şöyle söyleyeyim, İrem Derici'nin karakteri anne olunca değişecek. O yüzden dolayı merak ediyorum. Nasıl biliyor musun? İrem o deli İrem olmayacak. Daha farklı bir karaktere bürünecek. Onun çok anne olmasını istiyorum ya. Çok da güzel yapar biliyor musun? Evet. İrem Derici'nin çocuğu da büyüyünce annesine benzer ve herhalde babadan daha çok özellikleri, karakteri. Ya deli dolu bir kız. Deli dolu bir kız. Evet, Mert Ramazan Demir 24 tane post sildi. Niye sildi? Neleri sildi? Nelere kıyamadı? Son anda silmekten vazgeçti. Bunların hepsini konuşacağız ve İpek Canbulat'ın çok çarpıcı tespitleri olacak arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Kime kızdı? Afram'a kızdığı iddiası doğru mu? Hepsini konuşacağız. Bugün Dünya Unuttuğum Günü. Biliyor muydun? Dünya Unuttuğum Günü bugün.
Hayır, Bugün hiç bilmiyorum. Yani öyle günleri sevmem ben. Anneler günü, babalar günü, dünya bilmem ne günü. Hiç sevmem. Yani sen sadece milli bayramları kutluyorum dünyada, o kadar. unutkanlığın var mıdır? Unutur musun hiçbir şey? B12 vitamini eksikliğinden korkunç derecede tabii unutkanlığım var. Mesela dün aşure yaparken tencerenin dibini yaktım. Ya Aşureler yapma ya. vallahi Eyvah. unutkanlık var yani. Ama Çok var. yarısına kadar kurtarmıştır yine tencerenin yarısına kadar. Yok, Altında koktu, kurtardım ama üst evet. kısımlar da yanık koktu. Nasıl ben dağıtayım komşulara onu? Yok Olmaz sen yani. dağıtma, evin içinde yiyin. Evet, bugünü kutlamanın amacı herkesin her an bir şeyleri unutabileceğini, hiç kimsenin mükemmel olmadığını hatırlatmak. Bugün unutkanlığı mizah ve hafiflikle karşılamayı, aynı zamanda kendimize ve başkalarına daha hoşgörülü olmayı öğretir. Onun için bugün olmuş. Dünya unuttuğum günü. Sen demek aşureyi yaktın ha, unuttun da. Olsun. Bir şey dedi mi Kaan? Kaan bir şey demez, iyi çocuktur. Değil mi? Demedi. Demedi. Demedi sevmek o tatlıyı. Ben o tatlıyı seven benim. Ben de biliyorsun zaten işte bu Afra gibi olacağım diyerekten 3-4 gün önce iğnelere başladım. Evet. Ondan sonra da yemiyorum artık. Tatlıyı da bıraktım. Ben aşure ayı olduğu için Muharrem ayı her aşure ayında mutlaka dört defa yaparım. Bir hafta içinde 4 defa üst üste. İnan. Ama sana da özel yapacağım, merak etme, aşure günü Ederim. haricinde. İnşallah. İnşallah. Peki. Peki. Afra Saraçoğlu konusuna geleceğiz. Yani özür Şimdi. diliyorum. Bir beyefendi var. Sanıyorum beyefendi. Ee, yazıyor. Diyor ki Evet. hamile olup da çocukları düşen astrolog kimdi diyor. Nuray Sayarı'ydı beyefendi. Teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olun, eksik olmayın. Olmaz olur mu Caner? Atla gel. Yani hamile kalan astronotun adını sormuş. Retro ne diyor Nuray Sayarı için diyor. Niye Nuray'ın ahbabı mısınız? Soruyorsunuz bu kadar. Allah, Allah'ın dediği olur, ne diyelim. Yani çok üzüldük tabii ki. Keşke düşürmeseydi çocuklarını. Nuray Sayarı da bir astrolog, senin kadar ünlü olmasa da o kendisi bilir. Nuray bakmıştır kendi yıldıznamesine, ne diyor retro, nasıl olacak bundan sonrası. E, Bilal abicim, Nuray Sayarı benden önce vardı. o Olur mu Flash TV'de? Ben e, ondan sonra boynuz, çıktım. boynuz kulağa Tabii benden geçer, önce vardı. O benim hocaların hocasıdır o. boynuz kulağa geçermiş. Sen çok kibarsın, Yo, alçak teşekkür gönüllüsün. ederim. Sağ ol. Değil ama. Yani çok eskiden o Flash TV'deyken ben de uydu kanallarındaydım. O benden önce, o daha ünlü, tanınan biri. Evet, gördüğünüz işte ne kadar alçak gönüllü bir partnerim var. Hiç de mütevazılıktan vazgeçmez. Dedikten sonra Ata Demirer Gazinosu başlıyor arkadaşlar. Sizin olduğunuz şehre, sizin olduğunuz ilçeye de uğrayabilir. Ata Demirer Gazinosu. Ben bayılıyorum Ata Demirer'in gösterilerine, sahnedeki şovlarına. Sen seviyor musun Ata Demirer'in şovlarını? Bayılıyorum bu çocuğa. Gerçekten bayılıyorum. İnanılmaz beğeniyorum. Dün akşam Kaan'a dedim ki ya ne olursun bir film aç da izleyelim. Saçma sapan tanımadığım bir adamı açmış bana. Yani Kaan, onun diyor ki niye izlemiyorsun? Ya bana dedim ya Recep İvedik'i aç ya da evet. Ata Demirer, ama Atay'ı aç bana dedim, yani Atay'ı. Tabii ki. İşte Tabii ki. Atay'ı istedim aslında ben. Ama hiç böyle saçma sapan. Göya çok Ata, Dem- ünlüymüş. Ata Demirer'in şovları da var. Netflix'te mi var? Disney'de mi var? Var yani. Olmaz Ata olur mu, var. şovları da var. Ata Demirer Gazinosu yani hem şarkı söylüyor sahnede hem birbirinden harika espriler yapıyor. Ben gittim izledim geçen yılki gösterilerini. Bayıldık. Hidayet yerlere yatıyor oğlum gülmekten. Valla 2,5 saatin nasıl geçtiğini anlayamadık. Şimdi hangi şehirlere gidiyor? Onu biz okuyayım buradan tarih. 18 Temmuz'da Altınoluk Açık Hava Tiyatrosu'nda, yani o Çanakkale'den aşağıda biliyorsunuz Altınoluk. 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 22 Temmuz'da Çeşme'de, 4 Ağustos'ta İstanbul Harbiye'de, 5 Ağustos'ta yine Harbiye'de, 12 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 14 Ağustos'ta İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. İsteğe göre eğer talep çok olursa bunlar daha da çoğaltılacakmış, gösteriler daha da yayılacakmış arkadaşlar. Allah başını daim etsin. Çok beğeniyorum.
Normal hayatta çok yüzsüz, suratsız, gülmez ama maalesef esprilerine doyamıyorum. Gerçekten çok seviyorum onu. Bir de kimi seviyorum biliyor musun Bilal abi ya? İsmini unuttum çocuğun. O da nasıl anlatsam ki sana? Yine öyle talk showcu. Kim acaba? Ozan Hatırlayayım. Kaçmaz'ın eniştesi. Söylesene adını. Ozan Kaçmaz'ın eniştesi mi? Ha, anladım. Anladım. Türk Telekom reklamından yürüyorlar. Evet, onu da çok beğeniyorum. Komik o da. Evet. Komiktir ama yani Ata Demirer bambaşka canım. Ata Demirer Tabii ki bambaşka. bambaşka. Canım tartışılmaz yani. Yani Çünkü o işine hiç ara vermiyor Ata. evet. Hiç işine ara vermiyor. Ata Demirer'e eğer gitmeyi düşünüyorsanız tavsiye ediyorum. Hiç fazla düşünmeyin. Gidin arkadaşlar. Peki. Tamam. Şimdi özel abonelerime bir merhaba demek istiyorum. Süreyya Hanım'ı görmedim. Burada mı Süreyya Diker hanımefendi? Bizi daha sonra izler. Tolga Çevik, bak söylüyorlar. Tolga Çevik'i seviyorsun. Tolga Çevik Kimmiş? senin sevdiğin şovmen, senin sevdiğin Hayır, komedyen. Tolga Çevik değil, ne kapalı. Hayır değil o. Ozan Kaçmaz eniştesi. Değil. Unuttum adını. Neyse. Peki. Süreyya Diker'e merhaba demiş olayım. Nelly Manzano geldi mi arkadaşlar? Arjantin'den Nelly Manzano özel abonem. Ve Delfina Dimasio Şili'den Delfina Dimasio'ya da merhaba diyelim. Bizi daha sonra izleyecek. Peki Caner. E, Lydia Dupuy burada zaten, Lydia. Fransa'dan Lydia. Lydia gün boyu da bizimle değil mi Lydia? Gün boyu da Sürekli. yazıyor, Gecelerle beğeniyor, evet. paylaşıyor. Bir şey paylaşıyorum, hemen retweet ediyor Lydia. Harika bir arkadaş. Monica Vasconcelosap, Brezilya'dan diğer özel abonem. Monica burada mı? Monica ile de canlı yayında buluşamadık. Peki arkadaşlar, hepsine merhaba. Sizler de dilerseniz özel abonem olabiliyorsunuz. Özel abonelerimin bazı ayrıcalıkları var. Onu detayları YouTube'dan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. YouTube ana sayfadan öğrenebilirsiniz dedikten sonra Mert Ramazan Demir neleri sildi? Biraz sonra İpek Canbulat'la o konuyu konuşacağız ama Çağla Şikel yıkılıyor. Çağla Şikel 47 yaşında ve kendisine 13 yaş küçük bir sevgili buldu. 34 yaşında sevgilisi, yakışıklı bir çocuk. Çeşme'de günlerini gün ediyorlar. Gördün mü o videoları? Gördüm. Şey yapıyorlar. Deniz suyuyla bir spor ama ilk Evet, defa böyle bir şey yani. Sörf de değil, kano da değil. Değişik bir şey ama büyük bir aşk vardı. Görmez miyim? Gördüm. motosörf, Çağla. motosörf, 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 Hı, elektrikli evet. batarya ile ya da benzinli oluyor motor çalışması. Denizin üzerinde 45-50 kilometre hızla gidiyor. Ama şarjı biterse, eğer elektrikliyse, şarjı biterse denizin üzerinde kalabilirsin. Fakat çok havalı bir şey değil mi? Yapması çok güzel, çok kolay, pratik bir şey. E, Yani zaten Çağla'nın fiziği spora çok yatkın ve bence deniz sporuna yatkın. Şimdi Çağla mesela kayak yapamaz. Ya yapar da yani zevk almaz kayaktan ama deniz tam yapıyor, ona yapıyor. efendim. Kayak da yapıyor kışın. Yani onun için risk taşıyan bir şey o yaştan sonra. Çünkü Ama bunun deniz riski yok. spor, deniz sporlarını çok seviyor. Dediğin gibi çok istekli. Evet, deniz Evet. sporuyla kayak sporu aynı şey değil ki Bilal abicim. Kayak sporu risk hele belli bir yaştan sonra maazallah bir yerin kırıldığı zaman o ayıkla pirinci taşını nasıl yaptıracaksın? O kemiklerin, eklem yerlerin belli bir yaştan sonra biliyorsun östropoz diye bir şey Allah var korusun. kadında. Allah korusun. Peki Ekvator'dan selamlar diyen arkadaşımız hoş geldin. Betty hoş geldin. Welcome Betty. Peki Çağla Şikel, bu genç sevgilileri oluyor ya ara sıra. E, Aşkı Herhalde çok evet, yani bu ayrılıklar neden olur? Mesela tüketiyorlar değil mi birbirlerini? Yani aslında böyle bir ayrılık neden heyecanla bir heyecanla başlıyor ilişki. Yükseliyorlar.
Hiç ayrılmıyorlar gece gündüz. Ondan sonra bir bakıyorsun aradan 8-10 ay, bir sene geçmiş. Çağla'da bunu hep görüyoruz 2-3 senede bir en fazla. Sonra kopuyor, bir başkası geliyor, başkasıyla devam ediyor filan. Yani Yani buna maddi iştahlılık demiyorum. Çünkü bazı insanlar çok aşka meyillidir. Çok değişik, yani aradığını bulamaz. Mesela işte birinle flört etti, onun bir açığını bulur ya da eskisiyle mukayese eder. Bunlar da yanlış şeyler. Ama tabii çok fazla partner değiştirmek, daha önce de birisiyle ilgili, Hande Erçel'le ilgili konuşmuştuk biz bunu. Çağla da 3 aşağı 5 yukarı biraz Hande Erçel'in özelliklerini taşıyor. ama 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 Seda Sayan ne yapıyor? Hadi onu da söyle. Seda Sayan ne yapıyor? Bayan direkt otomatikman önce bir kimliklere bakıyor. Bekar mı, evli mi? Anında bekarsa zaten okeyleniyor olay, evleniyor. Seda Sayan evlilik kadını. Çünkü Seda Sayan sıkı sıkı bu benimse benimdir bu. Anlatabiliyor muyum? Çok analiz ediyor, bakıyor. Bu eğer Seda Sayan'a aitse bunu kimse buna yan gözle bile bakamaz. Mümkün değil. O Mümkün değil. yüzden Seda Sayan'ın ilişkileri, dikkat edin, hiç short time değil. Uzun sürelidir ve evliliktir. Yani devlet tarafından TC evlilik cüzdanı verilmiş ve belgelenmiş resmi bir evraktadır. O Evet, yüzden dolayı ben onu çok beğeniyorum. Çok isteyen istediğini desin. Yok 7 evlilik yaptı, yok 8 evlilik. Ya isterse 15 tane yapsın. Evlenmiş mi evlenmiş. Bitti. doğru söylüyorsun. Şimdi Seda Sayan için 7 evlilik yaptı diyorlar ama mesela Çağla Şıkal için de kim bilir kaç tane flörtü oldu mu demek lazım. Hayır, Emre ile hayır. yaptı. İkisi de yanlış. İkisini de kınar gibi saymamak lazım. Çağla'nın bugüne kadar 10 tane sevgilisi oldu dememek lazım. Öbür taraftan Seda Sayan için de 7 tane evlilik yaptı dememek lazım. Erkekler için denmiyor bu, biliyorsun değil mi? Hep kadınlar için söyleniyor. Ben buna Evet, karşı kadınlar çünkü zayıf halk olduğu için hep eziyorlar. Burun, kahpe, yani hep kadınlar eziliyor. Bizim ülkemizde de bu böyle, dünyanın her yerinde bu böyle. Ama üreten, kazanan yahut da akademik kariyeri olan, mesleği olan yüksek frekanstaki kadınlar için bunlar geçerli değil. Mesela Seda Sayan yıllardır üretiyor. Kadın kaç yaşına geldi? Hem kendine bakıyor, fiziğine bakıyor, evine bakıyor. Seda Sayan benim bilmiyorum yıllardır idolümdü. Hiç de değişmedi. Çağla'yla tabii ki ikisi farklı şeydeler. Çağla çok iyi bir balerin. Çağla'nın fiziği çok düzgün. Çağla gerçekten sporcu vücuduna sahip. Ama Çağla Emre'den ayrıldıktan sonra öyle bir aşk yaşamadı. Ben görüyorum, bakıyorum, yani onu hissettiremedi bana. Yani Emre ile çok büyük aşk yaşadı. Ama derler ya, bu çoluk çocuk olduktan sonra da belli bir noktada aşklar bitiyormuş. Herhalde öyle oluyor. İnanmadı belki buna ama Çağla şu anda bu yaşadığı aşkla da bence evlenmeyecek. Çünkü bundan önce de bir tane vardı. Onunla da öyle noktalandı ve bitti. Bilmiyorum. Ben tek eşliliği seven bir karakterim. O yüzden dolayı ömrümü sadece tek eşli olduğum için tek bir erkeğe adarım. Ondan da zaten yanlış gördüm mü şurada her şey biter. Bir daha arayış içine girmem. Zaten arayış içine girmeme gerek yok. Beni bulacak insan bulur. Anlatabiliyor muyum? Ama yani ruh ikizi lazım. Her senin türlü ilişki tamam, nasıl bir şey tamam. biliyor musun Bilal abi? Evet, evet. Bak, spor yapıyor, sevgilisi de spor yapıyor. Dikkat et. Ben araştırmadım çocuğu. Bu akşam bakar araştırırım. Muhtemelen frekansları ortak noktalarda çok. Kültürel frekansı olabilir, spor frekansı olabilir, ailesel frekanslar uyabilir. Ona çok önem veren biri Çağla. Buna dikkat ediyorum ben. Çağla bir de çok yakışıklı çocukları seviyor. Çok yakışıklı arıza getirir Çağla. Çok yakışıklı arıza getirir. Yanlış yollardasın. Bende de hep felsefe, çirkin olsun benim olsun. Kimse bakmadı. Olur mu öyle şey canım ya? Sen yüzüne Ne bakacağın olacak insanın yani? Yakışıklı olsa ne olacak? Hayatta sence her şey gelip geçici değil mi? her şey Gelip gelip geçici. Ne oldu? yok, çiçeklere bakıyorum. Her şey gelip geçici Herkes onun diyorsun. yerin. Her şey gelip geçici diyorsun ama yüzüne bakacaksın. Gece gündüz birlikte olacağın insanın da
eline yüzüne bakılması lazım. Çirkini ne yapacaksın ya? Yok be, artık eski aşklar gibi aşklar kalmadı. Her şey materyale döndü. Her şey maddesel oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kadınlara bakıyorum, böyle çok enteresan. Parasız erkeklerle gezmiyorlar. Kadınlar da değişmişler. Aman Allah'ım, kiramızı ödesin erkek. Bize baksın, araba alsın, işte ne bileyim bize hediyeler alsın, yüzükler alsın, kuyumculara götürsün, tatillere götürsün. Yani kadınlar da bakıyorum böyle vasıfsız kadınlar bir de bunu istiyor. Vasıflı kadınlar. Zaten vasıflı Allah Allah. kadınlara ihtiyacı yok ki, kendi yapıyor zaten her şeyi. Begonvilleri göstereyim. Gördüm gördüm, bayıldım bayıldım. Süper. Arkamda da var. Begonvillerim. Maşallah, maşallah. Evet, begonviller. Çok severek baktığım çiçeklerim. Peki ne diyecektim sana? Hoş geldin. Ne diyecektim sana? Ama Çağla Şikel'in de çok güzel bir mesleği var. Televizyonda çok başarılı bir sunucu. Yıllardır Bir şey dizide bir söyle. sunucu. Onun da elinde çok güzel bir altın anahtar var. Yani Sadece o değil, dansçı, oyuncu ve balerin. tabii Çağla aynı çok zamanda başka bir kız. Ama biz ilişkiyi konuşuyoruz şu an, mesleğini değil. Çağla ilişkilerinde öyle olmaz. İstikrarlı olması lazım. Yani artık bunda istikrarı kılsın. Vallahi billahi bak, bu çocuğu beğendim ben, sporcu. İnşallah yanlış bir şey yapmaz Çağla'ya da. Şartellerini attırmaz Çağla'nın. İnşallah bununla mutlu olur da evlenir. tabii de e, yetenekleri, kariyeri de çok önemli ilişkilerde. Çağla Şikel televizyon yıldızı olmasa bu 34 yaşında zengin babası fabrikatör sanayici çocuklar ona gelmez. Başka kariyerli kadınlara güzel hem kariyerli hem varlıklı kadınlara giderler. Kadınlar da erkekleri onun için tercih etmiyor mu? Para birinci planda dedin ya demin. Ben E, şahsen 34 yaşında olmuş olsam, bir erkek olsam, kendimden yaşça büyük kadını tercih ederim ki. Kendimden genç kızları tercih ederim. Bu biraz özgüven eksikliği. Bu biraz cebe güvenmek erkeklerde. Babasının parasına güvenmek olmuyor mu bu? Bu oluyor yani. Bunun başka bir açıklaması yok. hem öyle hem de Çağla Şikel'in erkeğiyim demek de ayrı bir şey yani. Gençler için özellikle genç kafalar için. Yani olgun bir insan için bu öyle olmaz asla. Yaşını başına Hatta çok hayatı yaşlar gör. konuştuğu Bir bariz belli, dakika, bir kusura dakika bakma. bitireyim. Ah seni bu kuyun kulağını çekeceğim. Hayatın şifresini çözmüş erkekler için bir kadının televizyon yıldızı olması birinci planda olmaz. Çünkü onun mesleğiyle evlenmiyorsun, onun mesleğiyle ilişki kurmuyorsun. Kadının karakteriyle birinci planda ilişki kuruyorsun. Kadının ruhuyla, kalbiyle, kadının hissettikleriyle ve hissettirecekleriyle. Bunu kavraman, bunun nasıl olduğuna varman lazım. Bunun kadının bu özelliklerini eğer beğenirsen onunla ilişkiye devam et. Yoksa kısa süreli ikiniz de keyfinizi alın ve bırak kadını ya da kadın da seni bıraksın. Önemli olan hani kafa uyuşması dedikleri aslında ruhların uyuşması bence. Ruhun eskimişi var, ruhun yenimişi var. Yani ruhun eskisini mi tercih edersin, yeni bir ruh mu tercih edersin? Kadın için sormuyorum ben, bak konumuz erkek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yaş farkı çok önemli bir faktör. Hani Evet. bir jenerasyon farkı okey diyebiliyorum ama bazen 3-4 jenerasyon farklara maalesef diyemiyorum. Şimdi ben bilmiyorum, tek eşliliği hep koruduğum için, hep tek eşliliği müdafaa ettiğim için hayatımda hiç böyle değişik ilişkilerde ne aradılar, ne ararlar, para mı ararlar, ortak bir beyinsel bir nokta mı ararlar bilemiyorum. İnşallah dediğiniz gibidir. Ama 34 yaşındaki bir çocuk Çağla'ya ne verebilir? Enerji verir. Neyse bu artık yani burada konumuzun dışında ama şöyle Yaşam enerjisini kastettim. Sen de anladın. Bak mesela erkeğin de kadının da tuhafı var. İstanbul Havalimanı daha yapılmamış. Proje safhasında Atatürk Havalimanı yıkılacak söylentileri var. Uçakta Bodrum'a geliyorum İstanbul'dan. Yanımdaki koltukta çok güzel bir bayan oturuyor.
Yazık olacak bu Atatürk Havalimanı'na dedim. Üzerinden geçiyoruz. Atatürk Havalimanı'nın şeyden kalktık. E, Anadolu tarafındaki havalimanından kalktık. Sabiha Gökçen'den. Yazık olacak bu havalimanına dedim. Kadın bir başladı konuşmaya. O çok güzel yüzü ve fiziği olan kadın dedi ki, beyefendi dedi, siz nasıl yatırımlarınızı değerlendiriyorsunuz, ama dedi, ben dedi yeni yapılacak olan İstanbul Havalimanı projesinin çevresinden 3 tane parsel arsa satın aldım dedi. Harika oldu dedi. Çok güzel bir alışveriş yaptım dedi. Daha bismillah, kadınla orada daha yeni karşılaşmışız. İlk sözlerim birbirimize. Şok oldum ya. Şok, bu ne mantık ya. Ya kadın sonra anlattı filan, bir şeyler de anlattı. Ben kahve istedim, işte su istedim filan, lafı değiştirdim filan ve bir daha da kadınla konuşmadım abi. Düşünebiliyor musun? Böyle bir kadın hayatında olacak senin mesela. Erkeklerden de yok mu? Dolu. Ama yani lafı geldiği için söyledim. Ne hırs abi bu? Bu ne hırs? Var. Çok hırs tabii ki. Bu ne hırs ya? Şok oldum. Neyse. Evet. Şimdi ama öyle demiyorlar. Hem zengin olsun, hem kariyerli olsun, bir de üstüne üstelik genç olsun, yakışıklı olsun. Böyle bir şey yok. Hepsi bir arada olduğu zaman arıza çıkarır. Unutmayın arkadaşlar. Olmaz olur mu ya? Onun karşılığını senden ister. Sen ondan ne beklediysen o da senden zamanla ister. Göremediği zaman da hır çıkar evde. Yani ev olmaz zaten. Kesinlikle. Ortak ev Kesinlikle. olmaz zaten. Evet. Şimdi peki Çağla Şıkay'la mutluluklar dileyelim. Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Ramazan Demir'e geleceğiz. Geleceğiz. Arkadaşlar hemen. Evet, Jennifer Lopez'i çok beğendiğini biliyorum. Jennifer Lopez'i çok sevdiğini biliyorum. Ama İstanbul'daki konserine gittin mi? Hayır gitmedim ama çok beğeniyorum. Hep yazları geldi. Ben hiç kışa denk gelmedim. Ben de yazları evden dışarı çıkmayı çok sevmiyorum Bilal abi. He, Astım hastasıyım. Alamıyorum nemli ortamlarda. Hep klimanın öyle mi? altında. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Diyor ki Jennifer Lopez, ayrılıklar başarısızlık değildir diyor. Dürüst olmam gerekirse bence ayrılık kendinizin bundan sonraki en iyi haline geçiş için bir tür sıçrama tahtasıdır diyor. Katılıyor musun ya buna? Ayrılık başarısızlık değil midir? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Moderatörler orada mısınız? Biraz chatle ilgilenin. Çok özür diliyorum Bilal abicim. Biliyorsun tek tek okuyorum ya bu yazıları. Kafamı Evet. karıştıran birisi oldu. Ondan sonra bu masarı engelleyin lütfen. Dinliyorum. Jennifer Lopez. Evet. Ayrılıklar bak, tam okuyacağım şimdi sana. Tamam. Ee, 56 yıla 4 evlilik sığdırdı. Pek çok da aşk ilişkisi sığdırdı. 4 evlilik 4 ayrılık demek. Jennifer Lopez'den söz ediyorum. Tamam. Ayrılıklar başarısızlık değildir. Dürüst olmam gerekirse bence ayrılık kendinizin bundan sonraki en iyi haline geçiş için bir tür sıçrama tahtasıdır. Bu züğürt tesellisi mi, yoksa gerçekten bir yöntem olabilir mi? Yani bunu hanım Söylediğimin aynısı. Tabii ki de bir yöntem. öyle mi? Ayrılık seni daha iyisine gönderiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunda bulduğun eksiklikleri, bunda bulduğun arazları, bunda bulduğun problem ve sıkıntıları yenisinde bulmayacaksın. Çünkü yeni arayışında eskisindeki o arazları istemeyeceksin. İstemediğin için de farklı bir karakter, farklı bir ruhla birlikte olacaksın. Doğru söylüyor, evet. Aslında birinden ayrıldığınız zaman bir parti vermelisiniz diyor. İnsanlar size ayrıldınız mı, o zaman tebrikler demeli diyor. Çünkü birincisi, bu kararı siz verdiniz. İkincisi, belki herkes için en iyisi buydu diyor Jennifer Lopez. Ya Jennifer Lopez'e bak ya. Peki onun kederi ne olacak? Üzüntüsü ne olacak?
Hayatta şu anda bulunduğu nokta konusunda da gayet iyimser. Ayrılık kararıyla ilgili olarak eğer ilişkide kalbi kırılan sizseniz o zaman ayrılarak kazanan da siz olursunuz diyor. Kalbini kırandan da Yani ayrılmayı, evet. ayrılmaktan neye yani bunu anlamadım ben. Bu o zaman ayrılık enerjisini çekiyor kendine. Yani bırak git diyor ya. Bırak git. Kafanı bozuyorsa ayrılma kararı da seni üzmesin diyor. Tabii daha Zıplarsın, iyisini bulursun diyor. zıplarsın daha iyisini Tabii bulursun daha diyor. iyisini bulursun diyor. Hiç kendini diyor üzme diyor. Çünkü kadının özgüveni var zaten. Yani Jennifer Lopez'den bahsediyoruz. Özgüveni var. Tabii ki de bulabilir. Daha da Ayrılık iyisini. ayrılık bir sonraki kendiniz olmak için bir sıçrama tahtası diyor. Evet zıplarsın diyor bak. Yani aman Tabii. ya biz Özgüvenin burada aynısı. ama biz burada sakın ha ayrılmayın ya. Sakın bizi yanlış anlamayın. Bakın karar aşamasındaysanız değerli izleyiciler aranızda varsa böyle aman sakın Jennifer Lopez böyle dedi biz de size Böyle böyle söyledik diye sakın aman durun acele etmeyin. Bir ölçün biçin. Aman sen söyle sen psikologsun. Biz burada Ama yanlış şimdi yönlendirmeyin. ayrılık var. Şimdi bak alttan biri sizin takipçilerinizden birisi yazmış. Güne bakan. Kalbi kırılan kişi ayrılırsa kendini kurtarmış olmaktır. Yani kendisi o zaman evet ölüp bitti diyor Pınar Altun'da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki ayrılık kaderde varsa var. Ama artık şimdi bizim ilişkiler bu görüyorum etraftaki ilişkilere bakıyorum. Ya bu Hiç kadın öyle sana ne bir kadar benziyor ya? Bir dakika dur. Bu kadın sana ne kadar benziyor? kim o? Jennifer Lopez'in bu pozu. Yok saçlarımı benzetiyorlar pozumu. Ay keşke öyle ya Bilal abi ne Ne olursun. kadar Ne benzedi yapayım? sana? Hangi pozu? Ne kadar benziyor sana bu poz? Bilal, Hakikaten. Bilal abicim biraz tenimi benzetirler. Melez gibi olduğum için. Bir de affedersiniz popomu çok benzetirler Jennifer'a. Poponu bilmiyorum da yüzüne böyle bir şey yapsan estetikle böyle bir hafif ama bir incelsen Ama o genç değil mi benden? O kaç yaşında? Benden geç. Ne yapayım sen gazeteci sensin. Bul bir estetik cerrahı gönder. yo, estetik tavsiye etmiyorum. Bakma öyle söylediğimde Onda da var. Onda da var tavsiye estetik. Olmaz olur mu Jennifer'da? var. Tabii ki Var. var. Her Var. şey var Jennifer'ın suratında. Var. Sözünü Ne kestim. diyorsunuz diyorlar. Sözünü kestim. Teşekkür ederim. Yerim sizi. Ya Bilal abi, Jennifer Evet. aslında bu ilişkiden sıkılmış, bahaneler üreterek yeni bir yere sıçramaya çalışıyor. Belki de böyle birisinin, bak bu da olabilir, hazırlığını yapıyor olabilir. Bazı insanlar mesaj verirken mutlaka geleceğe bir yatırım yapmıştır. Jennifer aptal bir kadın değil ki. He. Öyle bir şey olabilir diyorsun. Bir yedekte vardır birisi diyorsun. Onu demek istiyorsun. Olabilir yani. Bazıları yedekler yapar biliyor musun? Bazı karakterler öyledir. Yedekler öyle gönderir. Evet. İpek Aslı çok tatlısın diyorlar. Bak evet çok andırıyorsunuz diyorlar. Peki arkadaşlar. Ya dalga geçiyorum. Nereden? Keşke Jennifer Lopez gibi olabilsek. Of. Yani Nasıl onlar öyle o yaşta. Mert Afra'ya kızdığı için o postları sildi iddiası başlığımızda. Bu iddia doğru mu değil mi? Geçen hafta Mert'in geri dönüşünün bir takipçimizin yazdığı bir yorumu okuyorum. Geçen hafta Mert'in geri dönüşünün çok gürültülü olacağını söylemiştim diyor. Geri dönüşünün Afra'nın fotoğrafını silmek olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sayfasında ne yaparsa yapsın umurunda değil ama mesaj açıkça hissedildi çünkü ortalık karıştı. Hatta şimdi bile bazı insanlar Mert'e bağırıp çağırıyorlar. Dürüst olmak gerekirse Afra erkek arkadaşını sergilerken kısa sürede 3 ülke gezerken ve pek de hoş olmayan müzikli fotoğraflar paylaşırken Mert'in böyle tepki vermesini suçlayamayız. Afra Mert'i kışkırttı ve şimdi o da karşılık verdi. Bence insanlar Mert Ramazan'ı suçlamamalı. Aframa olanlar gerçekten üzücü ve acı verici.
Umarım tekrar bir araya gelirler ve mutlu olurlar. Pek çok beğen var bu yoruma ve buna benzer yorumlar da var. Sence şimdi Mert Ramazan Demir 24 tane post silmişti. Sence bu postları Afra'nın Poyraz'la olan yakınlaşmasına kızarak, tepki göstererek mi, o yüzden mi sildi? Şimdi Mert Ramazan Demir kova burcu erkeği. Evet. Dolayısıyla çok duygusal, çok hassas ve naif ama duygularını belli etmez. Ona sorarsan o çok güçlü bir karakter. O asla hiç kıskanmaz. O asla işte kendi başına buyruk bir kişilik karakteri var ortada. Mert aslında o kadar hassas ki tabii ki de Afra'ya bu son haberler çıktı. Maalesef bu haberlerden ötürü bunu yaptı. Ben bunu hissedebiliyorum. Öyle mi? O kırıldığı zaman tabii o kırıldığı zaman Kova burcunun en büyük özelliğidir. Bir şeye kırıldı, bir şeye gücendi, bir şeyi hayatından nasıl anlatayım size sıkıntı yaşadı o insanlar. Ona ait hiçbir şey bırakmaz hayatında. Çünkü bir daha anımsamak, bir daha hatırlamak, onu görmek istemez. Kova öyledir. Ama bu kızgınlığından, bu içsel kırgınlığından, yoksa Mert, ah Mert, çocuk da kendine göre haklı bazı konularda, kusura bakma. Burada sadece ben tükaka yapamam Mert'e. Mert de bazı konularda çok haklı, çok duyarlı, çok hisli çocuk o. Bence tekrar bir fırsat diyor. Belki de kırgınlığından dolayı yaptı bunu ama belli olmaz ki hayatta hiçbir şey. Bir bakmışsın evlenmişler, bir bakmışsın dönüş olmuş, bir bakmışsın aşk canlanmış, bir bakmışsın tekrar bir araya gelmişler. Bakın ben size her zaman söylüyorum. Ben evet doğru. Dediler ki yok işte şöyle şuraya gitti. Poyraz'la gördük böyle oldu. Poyraz'ın ailesi öyle yaptı böyle yaptı. Bakıyorum aileler birbirlerini takip ediyorlar Afra'yı. Afra'nın ailesi onu. Enteresan. Demek ki ben aşk olmayan, aşk enerjisi görmediğim hiçbir şeyde ben böyle bir ilişki vardır. Hep söylüyorum zaten. Diyemem. Görmedim daha. Göremedim. Bana onu ispat etsinler. O zaman ben buna inanacağım. Ama Mert'e gelince yazık ya. Tabii ki bu kadar haber çıkıyor. Bu kadar Poyrazlanılıyor. Yurt dışlarına gidiyorlar. Yok tatil bilmem resimleri çıkıyor. Havaalanında videolar çıkıyor. Çocuk da kusura bakmayın. Bu tek yönlü düşünemem. Çünkü ben burada hiçbir zaman Afra'yı Mert'i hiçbir zaman ayırmadım. Eğer bu ilişkide ikisi ilişkileri onaylıyorsam ikisini de birden onayladım. Hiçbir zaman ben Afra'yı da kötü bir şey söylemiyorum, Mert'e de. Gönül ister ki böyle bir şey olmasın. Varsa da yok olsun. Tekrar eski günlerine kavuşsunlar. Böyle bir aşk yok ki. Oo, eskilerde kaldı onlar. Eskilerde büyük bir love story. Düşünebiliyor musunuz? O love story'yi ne Mert başkasında yakalayabilir ne de Afra başkasında yakalayabilir. İşte kendini kandırmak, oyalamak. Eğer ben hala da inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ama dediğim gibi Mert dünya tatlısı bir çocuk. Kırılgan, hassas, naif. Silebilir. O onun kendi bileceği iş. Silmesi de açık konuşmak gerekirse beni kırmadı, incitmedi yani. Bir şeye tepkisi vardır onun. Bilmediğiniz. Anladınız mı? O yüzden sildi onları o. Yani bildiğimiz bilmediğimiz sebeplerden dolayı sildi. Mert geçtiğimiz senelerde de post siliyordu zaman zaman. Ama şimdi Afra Saraçoğlu'nun Poyraz'la birlikte ülke ülke görünmesinden sonra işte arabanın içinde artık ön koltukta bir sevgili pozu adeta verir gibi dolaşmasından sonra silmiş olması manidar bulundu. Bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Yoksa ben de biliyorum Mert Ramazan Demir'in zaman zaman post sildiğini. Şimdi Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını ile ilgili bazı postları da sildi. İçlerinde Afra ile olan bazı postlar da vardı. Ama menajeriyle gittiği tatil fotoğraflarından da sildiği oldu Mert'in. Burberry işbirliğini de sildi. Delikanlı afişini de sildi. Fakat Yalı Çapkını afişini
silmedi. Eli varmadı belki de. Afra Saraçoğlu ile yan yana o meşhur Yalı Çapkını afişini silmedi. Urla aşk tatilini, Afram'ın meşhur aynı odada kaldıklarını ve aşklarının ortaya çıktıklarını ilk konuştuğumuz aşk tatili pozunu da şeyini de silmedi. Postunu. Lizbon'u silmedi. Lizbon tatilini. Marbella'yı silmedi. Kıyamadı deniliyor onları silmeye. Belki bundan sonraki silme aşamasında, silmeyi bundan sonra gerçekleştirdiğinde Marbella'yı da siler, Lizbon'u da siler. O zamana kadar ama bakarsanız Afram gerçekleşir o zamana kadar. Tekrar yeni baştan. Diyorlar ki şimdi bir fan paylaşmış mesela. Yalı Çapkı'nın afişini koymuş kocaman. Ve Afra ile Mert'in olduğu o fotoğrafı koymuş. Bunu da sil. Sen de rahatla, biz de rahatlayayım. Rahatlayalım yazmış altına. Yani fanlar biraz da öfkeli tabii. Fanlar öfkeli tabii. Ama Mert'e hak verenler de diyor ki ya ne karışıyorsunuz? Adam ne model diyorlar, ne o influencer diyorlar. Sosyal medyadan hayatını kazanmıyor ki. Yani bunları sosyal medyaya bağlı yaşamak zorunda değil. O bir oyuncu. Dolayısıyla sosyal medyadan geçinmediği için bir zorunluluğu yok silip silmeme konusunda. Bırakın adamın karışmayın her şeyine diyorlar. Fanlar da biz karışırız ya diyorlar. Bize hesap versin diyorlar. Neden sildi filan. Ne diyorsun? Hesap vermek zorunda mı? Mert Ramazan Demir mi hesap vermek zorunda mı? Evet, evet. Yo, Mert Ramazan Demir bir defa Kova burcu, başına buyruk yaşayan biri. Niye hesap versin ki? Vermez ki, Mert Ramazan Demir hiçbir zaman vermez. O çok dik kafalı çocuk. Bakın Afra zaten uyumsuzlukları da burada vardı. Ama o aşk, o enerji bütün her şeyi, bütün olumsuzlukları yok ediyordu. Kova Evet. burcu açıklamaz, anlatmaz, açıklama yapmaz. O Kova burcu yüzden de Kova burcu açıklama yapmaz mı? yapmaz hiçbir zaman. Mehmet Ali Erbil de öyle. Hiçbir zaman, mesela o da kova. Hiç açıklama yapmaz. Yapmaz, özgürlükçüdür. Hep yanlış yapar ama. Hayatı boyu yanlış yapar, onu da söyleyeyim. Kovalar hep yanlış yaparlar. Yani ben hiç daha böyle bugüne kadar düzgün yaşayan bir kova erkeği inan görmedim. Varsa biri bana lütfen yazsın. Çok analiz ettim. Yıllarca mesleki hayatımda kovalara baktığımda hep hayatlarında bir araz, bir mantıksızlık, hep yanlışlar, hatalar. Hep böyle yani ne bileyim, düz bir çizgide gitmek varken hep o rayın dışına çıkmak, o çizgiyi aşmak, hep böyle kendi kendine engeller yaratmak. Ama tabii ki bu Mert için geçerli değildi. Niye biliyor musunuz? Çok büyük bir aşk vardı, yoğun bir aşk vardı arada. O aşkı kimse yıkamazdı be. Yani ben de hala da yani inanmak zorunda olduğumu hissediyorum. Çünkü böyle verilmiş bir enerji, yıllar yaşanılmış bir aşkla bu ilişkinin yıkıldığına, bittiğine ben inanamıyorum. Ne zaman inanırım? Poyraz Poyraz dediniz, baktım. Yani sonra Poyraz'ı onunla andınız. Afra'da kusura bakmayın, Poyraz'ın ailesi kadar maddi açıdan güçlü, tek başına ayakta kalmaya mücadele veren, ayaklarının üstünde kalan bir iş kadını, iş insanı gibi bir şey. Yani Afra'yı da boşa geçirmeyin. Şimdi bazı yerlere giriyorum ben, akşam YouTube'da yayın yapıyorlar. İsim vermeyeceğim, gazeteci birisi. İşte Afra için, işte çocuk zengindi de Afra'nın sizce paraya ihtiyacı var mı? Yok. Yok Çalışıyor mu? ya. Çalışıyor. Üretiyor mu? Üretiyor. Hem de kralını üretiyor. Birinin babasının falan ihtiyacı yok ki Afra'nın. Afra'nın hayatındaki çocuk zengin olsa olur, olmasa ne olur? Afra zaten üretken bir iş insanı ya. Kendinize gelin. Bu kadar da linçlemeyin insanları. Bırakın seyrine. Benim gibi inancınız zamana odaklı olsun. Ben hep zaman. Her şeyin ilacı zamandır derim. Zaman, bakın, bazen olumlu, bazen de olumsuz bize notlar verir. Bazen de olumsuz bize yollar gösterir. Her zaman olumlu olacak diye bir kaydı yok ama zaman her şeyin ilacıdır. Bekleyelim, sabırla görelim. Mert durduk yere okları oradan silmedi bugüne kadar. Evet, yapıyordu arada. Kızdığı zaman yapıyordu. Bu Mert bu. Geliyor gidiyor aklı. Mert öyle bir insan. Ama tekrardan da koyabilir. Her şey de olabilir.
Mert de bence bunlara kızıyor. Kimler yapıyor bunu diyor belki. Bu bir PR mı diyor. Bu bir diyor gerçek mi diyor. Ben de inanamıyorum diyor. İnanır mısın? Şu an kendimi Mert'in yerine koyuyorum. Eğer bu kız bu Poyraz'la o benim istediğim o postlar, resimler, videolar olursa ben zaten gerçekten kendimi 2-3 gün yataklardan dışarı çıkarmayacağım. Uyku ilaçlarını alıp yatacağım. Yapma öyle Ben şey. Niye ya? Neden? İnanmıyorum ben Poyraz'la. Böyle bir aşkı bana gösterin, bir obje. Orada görülmüş, burada görülmüş, arabada görülmüş, havaalanında görülebilir kardeşim. Ben de görebilirim bir erkek arkadaşım. Her zaman söylüyorum. Saçma sapan şey. Bakar mısın? Güldürdü oynayan hanımefendi mi bu? Ha, Demet'e mi benzettiler beni Evgar'a? Kimi oynuyor Güldür Güldür'de bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeni gelen bir takipçi. Yok, Peki, tiyatrocu değilim canım. Tiyatrocu değilim. Teşekkür ederim bu arada. yani sen Mert Ramazan Demir'in özgürlüğüne kimse karışmasın. Adam istediği gibi siler, silmez. Kime ne diyor? Kırıldı o bir şeye. Kırıldı, incindi. Bize belli etmiyor. İncindi o, kırıldı. Bu Evet. kadar biliyor musun? 20 gündür biz bunu her yayında konuşuyoruz. Bütün magazinciler, gazeteler, Instagram, sosyal medya yıkılıyor. X yıkılıyor Poyraz Zafra diye. Yıkılıyor. Ama biz bunları yıllarca bu Yalı Çapkını'nda başlayan aşkı biz yıllarca bu ikisini konuştuk. Aslında acı. Bunu konuşurken bile şu an ızdırap duyuyorum ben. Konuşmak da istemiyorum. Mert'in bildiği bir şey vardır. Belli mi olur ya? Belki de deneyecek. Belki bak belki diyorum, bak hala belki diyorum Poyraz'ı. Ben gene de Poyraz'da olan. Şimdi bana yazıyorlar, ay İpek Hanım olmaz işte, orada görüldü, burada görüldü, Poyraz'da aşk yaşıyor. Müthiş bir aşk. Yahu bu müthiş aşkın bana lütfen ispatını, delilini gösterin, bana böyle gelin. Deyin ki bu resimde bir aşk kokuyor deyin. O zaman inanayım. Lidya, Söylediğim Lidya, bu. Lidya beni duyuyorsun değil mi? Bu tercüme olduğu zaman daha iyi anlarsın ama sen Türkçeyi çözdün. Afram'ı o kadar çok savunuyorsun ki Afram gerçeğini. Lidya, Afram var diyorsun. Her gün savunuyorsun. Bana lütfen 20-30 satırla Afram neden var sence? Yazsana, yaz bana gönder. Okuyacağım yarın burada. Afram neden var? Çünkü demin mesela İpek burada Afram'ı savunan cümleler kurarken ben de arada Afram'ı destekleyen cümleler söylerken bazı takipçiler ısrarla Mert o kadar midesiz değil yazan bile oldu. Mert o kadar midesiz değil yazan bile oldu. Ne Afram'ı, hani ne saçmalıyorsunuz der gibi cümleler kurdular. Öyle demediler de ona yakın. Yani insanlar Afram'ın varlığından yavaş yavaş uzaklaşırken Lidya ve bazı takipçilerimiz yine çok sayıda, onlardan biri de İpek yorumcumuz, Afram'ı ısrarla savunuyorlar. İpek'in cümlelerini biliyoruz, düşüncesini. Ama Lidya'nınkini de mesela merak ediyorum. Bir Fransız arkadaşımız. Lidya bana 20-30 ne kadar uzun olursa o kadar sevinirim. Afram varlığına neden inanıyorsun? Yazarsan yarın burada okuyacağım. İpek çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Estağfurullah. Bu arada yarın saat 6'da gene sizlerle birlikteyiz. Bugün Arzu Altıntaş'ın yerine yaptım ben. Evet, Arkadaşım evet. O yüzden Bilal abi hiçbir zaman kırmam, biliyorsunuz. Yarın akşam gene 6'da beraberiz. Gene bu konuyu tartışırız. Bu an çalışırım. Bakarım sosyal medyaya. Neler oluyor? Onlarla ilgili tam ayrıntılarıyla size yarın da bilgi veririm. Bu arada Bilal abicim çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. İyi ki varsın. Sen de sağ ol. Hepinizi çok öpüyorum. Bir de sana ulaşabilecekleri adresi söyler misin? Seni nereden bulabilir? Astrolojiyle ilgili seni nereden bulabilirler takipçiler? Söyleyeyim ben.
Instagram adresimde zaten etiketliyorsunuz beni. İpek Ünlü Koç yazarlarsa Facebook'tan ya da Instagram'dan ya da İpek_Astro yazarsanız ulaşabilirsiniz bana. Astrolojiyle ilgili tabii ulaşabilirsiniz. Genelde tabii hep Afra ve Mert benim Instagram'ımı doldurdu. Dedim ki ben bu mesleği de bırakıyorum dedim, astrolojiyi. Bütün gün bunlara yorum yapıyorum tek tek. Tabii ki seve seve yani bana ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Doğum haritanız için, yıldızname için, tarot için, her şey için. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere yarın akşam. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi Hoşça kalın. akşamlar İpek. İyi akşamlar. Dostlar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.